Merhabalar, Kars'tan herkese merhabalar. Bugün Kars'a geldik. Kars'ı keşfetmeye başlayacağız şimdi. Yavaş yavaş karşıya doğru geçiyorum. Tabii ilk gideceğimiz yer Kars Kalesi olacak. Yavaş yavaş Faik Bey Caddesi'nden karşıya doğru ilerliyorum. Gördüğünüz gibi sanırım Kars'ın en işlek caddesi burası. Bayağı bir kalabalık. Şansımıza yağmur da yok. Rahat gezebiliyoruz. Yavaş yavaş ilerleyip Kars Kalesi'ni görelim. Gezilecek, görülecek bir takım noktalar var. Onları yetiştirebilirsem bugün birkaçını böyle görmeyi tabii ki istiyorum. Karşıda da geleneksel eski Kars evleri. Gerçekten çok güzel. Buralarda böyle restoranlar, kafeler falan en işlek caddelerinden bir tanesi. Eski Kars evleri hemen şurada. Taş yapılar. Kaleye doğru çıkıyoruz. Bakar mısınız ne kadar eski. Bunlar hep böyle Rus döneminden kalma binalar, taş binalar. Çok güzel. Bazıları restore edilmiş. Otel ya da restoran olarak kullanılıyor. Bazıları da gördüğünüz gibi harabe şekilde terk edilmiş Kars'ta. Burada bir de Kars Peynir Müzesi var. Bakalım yetişebilirsek onu da görmeyi çok istiyorum. Yani zaten Kars sokaklarında adım adım peynir satan dükkanlar var. Peynirlerin tatlarına baktık. Gerçekten meşhurdur biliyorsunuz Kars kaşarları. Hem yeni kaşarları hem eski hepsini beyefendi tattırdı. Gerçekten leziz. Fiyatlar da uygun yani. Biliyorum ben çünkü Türkiye ve Kıbrıs fiyatlarında orada yaşadığımız için. Burada çok uygun. Keşke götürebilsek ama sırt çantalarıyla çok zor. O yüzden tadına bakmakla yetindik. Böyle yavaş yavaş caddeyi göstereyim size. Bakar mısınız ne kadar eski bir bina. Bu binalar şu anda bunlar devlet dairesi olarak kullanılıyor. Çok yani gerçekten çok güzel. Bayıldım. Yavaş yavaş kaleye doğru çıkıyoruz. Yürüyerek birçok noktaya ulaşabilirsiniz. Yani çok büyük bir yer değil Kars. Bu açıdan bizi zorlamadı. Hem spor yaptık hem de böyle olunca aslında yürüdüğünüz zaman çok güzel böyle ara sokaklarda farklı yerler de görülüyor. O yüzden güzel oldu. Böyle eski tarz evleri çok seviyorum. Fotoğraf çektirmek için de gerçekten harika yerler var. Instagram sayfamda Işıl Rotası. YouTube kanalımla aynı. Oradan da takip edip fotoğraflara bakabilirsiniz. Videolarımı izliyorsanız like yapmayı, beğeniyorsanız. Kanalıma abone olmadan izleyen çok insan var. Neden böyle olduğunu ben de anlamıyorum. Abone olun. Ücretsiz sonuçta. Beni bu yolda destekleyin. Çok sevinirim. Işıl ve Rotası yazan abone olun. Yanında bir de çan resmi var. Bildirimleri açın oradan, basın ona. Her yeni videomda Perşembe günleri saat 9 gibi her Perşembe 9 gibi yeni videolarım yayınlanacak. İzleme şansınız olur. Gerçekten Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin birçok güzel noktasını gezdik, keşfettik. Bunları tabii her hafta farklı şehirlerde yayında olacak. İzleyip sizin de bir fikriniz olur buralara gelmeden. Yavaş yavaş kaleye doğru ilerliyoruz.
Selamlar. Kars Kalesi'nin hemen altında yavaş yavaş gezimiz devam ediyor. Havada şansımıza bugün çok güzel Kars'ta. Yavaş yavaş Kars'ı gezmeye, buraları keşfetmeye başladık biz de. Size şimdi Ermenilerden kalmış olan bir kiliseyi gösteriyorum. Hemen kalenin altında kiliseler, camiler ve Rus mimarisinin adeta sanki Kars'ı inşa etmiş gibi olan Rus evleri harika yapılarıyla şu anda günümüzde otel, restoran olarak kullanılan ve fotoğraf seferlerin inanılmaz derecede rağbet gösterdiği o döneme kalmış ait evler Kars'ın sokaklarında yerini almış bulunuyor. Biz de şimdi yavaş yavaş Kars'ın kalenin hemen altında size bölgeyi göstermeye çalışıyorum. Bugün bu kaleye çıkmak istemedim. O yüzden size buradan gösteriyorum. Kalenin içi zaten boşmuş. Ben müze falan var mı diye düşündüm, sordum ama olmadığını söylediler. Sadece 3 ana büyük bir kapı olduğunu söylediler. Ben de o yüzden bugün kaleye çıkmak istemedim. Size böyle dışarıdan gösteriyorum. Hemen kalenin eteklerinde de şu an yürümüş olduğum alan var. Kocatepe bölgesi. Mesela böyle kafeler, insanların oturup dinlenebileceği birçok banklar, kafeler yerini almış burada. İnsanlar yürüyüş yapıyorlar. Kars sokakları gerçekten beni adeta büyüledi. Çok güzel. Bol bol fotoğraf çektirdim. Taş yapılı Rus evleri gerçekten büyüleyici. Beni çok etkiledi. Hala da günümüze kadar korunmuş olması da tabii ki bu Kars'a çok güzel bir değer katmış. Şimdi size bir de orada köprü görüyorum. Çok tatlı bir köprü. Çok güzel. Onu da göstereceğim. Yavaş yavaş ilerleyelim. Kars aslında yüksek bir yerde, yani dağ eteklerinde. Buranın ben buraya gelmeden önce buranın bayağı bir soğuk olacağını falan düşündüm. Ama hiç öyle değil, gerçekten sıcak. Kısa kolluyla dolaşabiliyoruz. Ceket bile almadık yanımıza. Yani bu dönemlerde buralara gelmeyi düşünürseniz havanın gayet güzel olduğunu size söyleyebilirim. Şimdi size köprüyü de göstereceğim. Çok büyük bir şehir değil Kars. Çok küçük de değil, büyük de değil. Ama gezilecek noktalar birbirine çok yakın. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Taş konaklar, kalesi, camileri. Bir dönem hem kilise hem cami. Sonra kim burayı ele geçirdiyse ona göre cami kilise o şekilde kullanılmış yapılar Kars Kalesi'nin eteklerinde, aşağısında yer almış. Tabi buraya gelmişken biz Kars'ın biliyorsunuz kaşarları çok meşhur. Bütün caddelerde yan yana dizilmiş Kars peynirleri satan dükkanlar da var. Girdik, tatlarına baktık. Gerçekten çok güzeldi. Buranın bir de aynı zamanda kazları da meşhur. Kaz yemekleri falan. Bakalım eğer çünkü kaz onlar sanırım daha böyle kışın falan daha çok geliniyor diye duyduk ama bir bakacağız, duruma göre size bilgi veririm. İlk izlenim olarak beni etkiledi. Çok güzel, kendine böyle has bir yer burası. Hoşuma gitti. Yavaş yavaş da böyle ilerleyip caddede ilerliyorum. Bakın burada böyle cevizler satılıyor. Pardon. Pestiller ne kadar? 1 lira var, 80 lira var. Evet. Bunlar organik doğal ürünler. Organik. Nereden geldi? Kazman bölgesinden. Kağızman'dan. Evet. Ha, cevizler de oradan. Evet, elle yapılı bir malzeme. Ha, çok güzel. Tamam. Ya bir şey aldı. Tamam, dönüşte. Şimdi çekim yapıyorum. Dönüşte alırım. 110 lira dediniz değil mi amca? Evet. 110 lira. Tamam. 110 liraymış pestiller. Siz de duydunuz.
Yani fena değil, uygun. En son ben Kıbrıs'tan 350 liraya almıştık biz. Öyle hatırlıyorum sucukları. 110 gayet uygun. Yemyeşil çok güzel bir yer. Çok hoşuma gitti. Burada yaşayan yerliler de Terekeme ve bir bölüm, yani daha doğrusu aslında, ve Kürtler ikiye ayrılmış. Ama kardeşçe yaşıyorlar burada. Bunu da öğrendik. Kafkaslardan göç edip buralara gelen kişiler Terekemeler. Benim baba tarafında Ahıska Türklerinden. Oralardan gelme. Şu meydanda da gördüğünüz şu meydanda her zaman bütün şehirlerde gördüğünüz şehir isimleri olan fotoğraf çektirmek için konulmuş yazılar var. İnsanlar gelip bu yazının önünde, hangi şehirdelerse işte zaten yazıyor, onun önünde resim falan çektiriyorlar. Burada böyle kiralık motorlar falan var. Gelip onu kiralayıp burada böyle bir küçük tur atan insanları da gördük. Biz de biraz önce burada fotoğraf çektirmiştik. Selam. Ne zaman oldu ona? Evet. Kars magnetleri burada. Ne kadar ablam magnetler? 22 lira. 20. 20. Evet. 20 TL. Magnetler de 20 liraymış. Bakın ne kadar güzel. Askerler. Kalenin şeyi var, magneti var. Bakar mısınız? Uygun, biraz sonra dönüp alalım. Karsların kazları. Çok güzel. Pardon. Size şimdi o yazıyı da göstereyim. Kale ve kalenin çevresini görmüş olursunuz. Yazıda güneşten tam çıkıyor mu bilmiyorum ama şurada durayım. İşte şu meydanda, tam kalede arkada insanlar fotoğraf çektiriyorlar. Kars'ın hemen hemen gezilecek bütün noktaları bu bölgede toplanmış. Dediğim gibi insanlar hem kafelerde oturuyorlar hem de gelip burada bu tarihi yerleri ziyaret edebiliyorlar. Bu binalar hep Rus döneminden kalma, gördüğünüz gibi. Çok farklı, çok güzel. Bunun gibi birçok farklı binalar da var Kars'ın içerisinde. Gelirken gördük. Gerçekten çok güzel. Dediğim gibi. Bir zamanlar kilise olarak kullanılan cami. Şu anda görüyorsunuz, devasa büyüklükte. Bakar mısınız? Merhabalar amcacığım. Merhaba. Adını öğrenelim. Orhan Alcanoğlu. Orhan amcacığım, nasılsınız? Sağ olasın, sizler sormalı. Sağ olun, biz deyiz. Uzaklardan geldik, Kıbrıs'tan geldik. Oo, çok güzel. Kars'ı hoş çok geldin. merak ediyordum. Geldim, gördüm. Gerçekten çok beğendim. Şimdi kalenin hemen altında oturuyoruz. Biraz bana buralı olarak biraz bilgi verir misin buraya Tabii, ilgili? tabii. Çok teşekkür ederim. Şuradan başlayalım. Heh. Burası 932 yılında Anı Kral Abbas tarafından yaptırılmış. Hazreti İsa'nın 12 habersine adına. Yukarıda 12 tane şey var, kabartma resim var. Evet. Onlar Hazreti İsa'nın 12 habersini temsil ediyor. Sultan, O kabartmalar. yukarıdaki resimler. Evet. Sultan Abbas'tan 1064 yılında Ali fethederken Kars'a gelmiş. Burası camiye çevirmiş, Kümbet Camii adını vermiş. Kümbet Camii, evet. Kümbet Camii. İçini de gezdim, gerçekten çok güzel. Çok Kümbet Camii adını vermiş. Şu bölmeleri, şu bölmeleri 1877 yılında Ruslar ekleyerek Ortodoks Kilisesi'ne çevirmişler. Hı hı. Sonra bir zaman kilise olarak kalmış, Cumhuriyet döneminde müze olarak kullanıldı. Evet. Ondan sonra tekrar camiye çevrildi. Şimdi cami olarak ibadete hazır Açık. durumda. Evet. Açık durumda. O şu gördüğünüz papazın evi. Evet.
Biraz Papaz- önce caminin içini gezerken oradan bir tünelle papazın evine gidildiğini de öğrendim. Orada var. Evet, Aslında tünel var. kaleden buraya var. Oo. Kaleden buraya var. Onu şöyle kapatılmış. Evet. Kaleden buraya var. Mesela nerede o zaman Anişi kralı? 1. Nikola mıydı ne? Evet. Nikola şey derken baskında kaleden kaçıp buraya sığınıyormuş. Buraya sığınmış. Orada alttan şey var, geçit var. Evet, geçitlerden. Mesela Katerina biliyorsunuz. Evet. Katerina Rus Çarı 2. Nikolay'ın hanımı. Hı hı. Onun dere içinde otel var. Katerina Sarayı var. O Gidip otel- göreceğim onu da. Hı hı. Sarkamış'ta da bir köşk var. Hı hı. Orayı kayak yapmak için kullanıyormuş. Burayı ev olarak. Hı. Oranın özelliği, o köşkün özelliği, Katerina Sarayı'nın özelliği halatlar tamamen birbirine geçme. Bir tek çivi bile çakılmamış. Evet, geçme kilit sistemiyle yapılmış Kilit bina. sistemle, evet. Evet. Bir tek çivi bile çakılmamış. O sistemle yapılmış. Çok Kalemiz 1152 yılında güzel. 1152 yılında. Selçuklulara bağlı Selçuklu Sultanı Melik İzzettin'in emriyle Veziri Firuzaka tarafından yaptırılmış. Hı hı. 250 metre uzunluğunda, 90 metre genişliğinde, içerisinde cephanelik, askeri kışlalar, bir de şehidimizin türbesi var. Evet, Allah rahmet eylesin. Celal Baba türbesi. Hı hı. Şu O var. ileride köprü gördüm, taş Şu köprü. ilerideki taş köprü de Hı hı. 1579 yılında 3 Murat emriyle Kars'a gelen Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış. O köprü 2 tane cami, Hı hı. onun eseridir. Köprü 1719 yılında bir ayağı selden yıkılmış. Kars halkından, Karahanoğullarından Hı hı. Hacı Ebu Bekir Tay tarafından yeniden yaptırılmış. Halen de kullanılmaktadır. Çok güzel. Aynı köprünün bir tanesi de dere içinde var. Hı hı. Oradan da kaleye arabayla geçiliyor. O köprüde 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşlarında İngiltere'den gelen Albay Lake tarafından yaptırılmış. Mühendis albay hem hem de mühendismiş. Hı hı. Mühendis albay Lake tarafından yaptırılmış. Oradan şu yukarıda Çakma Kışla var. Hı hı. Burada da Karadağ tabya var. O tabyalar geçişi sağlamak için o köprü yaptırmış. Evet. O köprü onun için kullanılıyor. Karşıda işte 2 tane taş köprü var. Biri o, biri de bu. Evet. Eski eser olarak. Hı hı. Şu caddeden öbür tarafa, Evet. öbür taraftaki binalar 1890'dan sonra Rusya denizinde Baltık Denizi var. Evet. Baltık Denizi kıyılarındaki evlere göre, mimarisine göre 1890'dan sonra burada yapılan binalar. Evet. Zaten dikkatimi He. çekti Rus mimarisi evler. 2 katlı, Hı hı. ilk kat, tek katlı, bazen de 3 katlı binalar var. O Baltık arasında yapılan binalardı. En büyük özelliği birbirini kesen dik caddeler. Evet. 3 tane cadde var. Burası Atatürk Caddesi. Evet. Eski adı Kuvayi Milliye Caddesi. Kuvayi Milliye Caddesi. O bu taraf Gaziantep Muhtar Paşa Caddesi. O caddenin sonunda Gaziantep Muhtar Paşa'nın konağı var. Hı hı. Bu da resimler sergileniyor. Ve o bu tarafta Sağlık Müdürlüğü binası var. Evet. O binalar Batık mimarisi tarzında yapılan binalar. Evet. Yani Kars'ta Rus mimarisi bizim zaten gözümüze çok çarptı. Gerçekten. Aslında buraya da bir farklılık katmış Kars'a. Tabii. Evet, güzel. Yani o mimarinin özelliği onlar. Evet. Şimdi değil mi bu taraf Osmanlı Kars'ı, o taraf 80'den sonra yapılan Kars. Diğer Kars. Yeni Kars diyelim. Yeni Kars. Orada Evet. yeni Kars. Evet. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum Ben size. teşekkür ederim. Biz yavaş Evet. yavaş buraları böyle keşfetmeye, fotoğraflar çektirmeye devam edelim. Devam edelim. Verdiğiniz bilgiler çok Tamam. kıymetli. Şu camiyi bahsetmedim. Heh, Bu Osmanlı döneminin en büyük camisi. evet. Ulu Cami. Ulu Cami. Adı Ulu Cami. Hı hı. Fakat Ulu Cami'nin giriş kapısında bir Enbiya suresinden bir ayet var. Evet. Diyor ki ey ateş İbrahim'e karşı serin ol yakma. Fakat ne acı tesadüf ki 1914 yılında Ermeniler Kars halkından çoluk çocuk demeden 288 tane Müslüman doldurmuş yakmışlar. Duvarlarında hala ortadaki hamam Hı hı. Cuma hamamı olarak biliniyor. Halk arasında Pushkin yıkandı hamam olarak da Pushkin biliniyor. hamamı. Evet, Pushkin hamamı olarak da biliniyor. Pushkin Ruslar tarafından Sarıkamış'a sürgüne gönderilmiş. Evet. Sürgün sırasında Kars'a gelen Pushkin o hamamda yıkanmış.
Yıkandan sonra çıkarken köprünün başına bir dikili taş var. Evet. Oraya yaslanarak kaleye bakmış. Demiş hayret bu kadar muazzam kaleyi biz nasıl zapt ettik hala şaşıyorum. Yine Pushkin Yüzbaşı'nın Kızı romanında Kars'tan bahsederken şöyle demiş. Ey uzak ülke, güzel ülke, bilmediğim ülke. Ne kendi isteğimle geldim sana ne de soylu bir atın sırtında. Beni bu yaz delikanlı buraya başımdaki şarap dumanlarıyla gençliğin ateşi getirdi demiş. Demek. Evet. Şimdi yine şurada bak bir pencere görülen bir şey var. Evet. Namık Kemal ev olarak biliniyor. Kars'ın konumundan dolayı birçok medeniyete ev sahipliği yaptı sanırım amca. Evet. Buraya birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Başta İskitler, Sakalar, Kimberler, Karakoyunlular, Akkoyunlular. En sonunda neydi onlar ya? Malakanlar buraya gelmiş yaşamışlar. Maşallah. Onların izler hala buralarda mevcuttur. Evet. Şurada gördüğünüz kalenin altında yukarıda bir kümbet gibi görünen bir şey var. O Hemen orada. tabiadır. O tabiadır. Onun adı Tümür Paşa tabiası. Lala Mustafa Paşa'nın eseri. O dağın altından uzanıyor. Uzun bir salon. 2 odadan mevcuttur. 250 askerin rahatlıkla kalabileceği yer. Maşallah. Şu kalenin arkasında var. Birçok tane tabya var. Karada tabya, Arap tabya, Sürevi tabla, bir sürü tabya var burada. O tabyalarda da yine bahsettiğim gibi Türk askerlerinin atıyla, topuyla, tüfeğiyle karacağı odalar mevcuttur. Orada gezme alanı olarak kullanılabiliyor şu anda. Fakat yapılmamış. Yol yapılmamış. Evet. Eski toprak Rus yolundan gidiliyor oralara. Evet. Orada 2 tane şehidimiz var. 2 şehit var orada. Gerçekten çok şanslıyız. Amcamla birlikte bizi buraları gezdiriyor. Hem bana tarihini anlatıyor hem de birlikte yürüyüş yapıyoruz. Çok mutluyum o yüzden. Kendisi gerçekten çok bilgili, tarihe de çok hakim. Bize bütün konakları, camileri, medreseleri, kiliseleri ile ilgili geçmişini anlatıyor. Şanslıyız. İyi bir günde karşılaştık. Gerçekten kalbi iyi olanın karşısına da hep böyle iyi insanlar çıkıyormuş. Bizim de öyle oldu. Çok mutluyum o yüzden. Yavaş yavaş Katarina'nın sarayına doğru gidiyoruz amcamla. Şuradan bahsedeyim. Buradan. Sur duvar var ya. Evet. Sur gibi duvar var. Sur, evet. Şu gördüğünüz surdan bahsediyor. Orası evdi. Evet. O adam yukarıdaki taşın altını kazıyor. Evet. Oradan altın çıkarıyor. Aa, Onun 3 kere rüyasına görüyorlar. evet. Aldığın emaneti yerine koy diye 3 defa söylüyorlar rüyasında. Adam koymuyor. Adam güzel de bir atı vardı. Kıratı vardı. Yukarıda bir kaya kopup gelip evi yerle bir ediyor. Ne adam kalıyor ne atı. Altınları geri yerine koymadığı için. Koymadığı için. Aa, 3 kere diyorlar aldığın emaneti yerine koy. Aldığın Evet. emaneti yerine koy. evet. Etmediği için o şeydir. Vatandaşlar şu taş var ya. Şu taş. He. Evet. O Ermeni mezarlarının üzerine konulan taş. Ha. Yukarıda bir sürü Ermeni mezarı var. Ermeni mezarına konulan taşlar da buradaymış. O taş odur. Yukarıda bir sürü Ermeni mezarı var. Zaman olsa hepsiz götürürüm ama zamanınız varsa Evet. bilmiyorum. Yok şimdi bu şeyi görelim amcacığım. Zaten şeyini görürüz. Evet. göstereyim. ...1900 yüzyıl yapımı. Evet. Ahmet Tevfik Paşa'nın konağı. Evet. Kars Kalesi'nin hemen altında. Gördüğünüz gibi cumbalı. Çift katlı cumbalı. Çift katlı ve cumbalı. Bunu da görmüş olduk ve aynı zamanda burada birçok film de çevrilmiş, çekilmiş. Aynen. Evet. Değirmen Kafe'nin olduğu yerde birçok sanatçının film çevirdiği yer. O afişler görürsün. Orada göreceksin afişler de var. Evet. Bunları çekersen şöyle yapayım. Görürüz. Bakarız şimdi. Köklü bir geçmişe, çok eski bir tarihe Şuradan başlıyor. sahiplik eden, Yani olma. evet, Kars'ı geziyoruz. Burada çekilmiş olan filmler Deli Deli Olma. Şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi Tarık Akan'ın filmleri. O değirmen burası. Evet, Şu değirmen taşı. değirmen taşları ve çekilen filmler. Mesela filmlerde şeyler. Evet, çok güzel.
Hemen kalenin altında Katerina Sarayı'nı ziyarete geldik. Şu anda burası otel olarak kullanılıyor değil mi amca? Otel olarak. Otel olarak kullanılıyor. Gerçekten mimarisi çok güzel. Bu Katerina Sarayı'nın bir tanesi de Sarıkamış'taymış arkadaşlar. Av köşkü. Av köşküymüş. O zamanlar av köşkü olarak kullanılıyormuş. Bakar mısınız mimariye ne kadar güzel. Önden güzel çek. Aha, önden çekerim. Amcam beni uyarıyor, önden çek çok güzel diye çekeceğiz tabii. Şu anda burası böyle otel, kafe olarak insanlar burayı ziyaret ediyorlar. Bir zamanlar burada Katerina yaşamış. Ne kadar güzel. Bakar mısınız? Zaten kapısında da Katerina diye yazıyor. İşte bu Discovery vardı ya. Köşkü var. Paşa köşkü deniyor. 3 tane kaldığı köşkü var. Katerina Sarayı'nın hemen yanında Kafkas Devlet Üniversitesi yeri var. Ve çok da güzel bir yürüme yolu var. Burayı size göstermeden edemezdim. Gençler buradan saraya doğru yürüyüp okullarına gelip gidiyorlar. Yemyeşil her yer. Gerçekten çok güzel. Yan tarafta da çok güzel, şahane şırıl şırıl akan bir dere. Burayı kışın düşünemiyorum. Muhteşemdir eminim. Şimdi bile çok güzel. Biz de yavaş yavaş yürüyüş yapıyoruz burada. Gerçekten Kars'ı çok beğendim. Büyülenmemek elde değil. Rus mimarisinin söylemiş olduğum gibi şehri adeta masal diyarına benzetmiş olması, o dönemi hala bir sanki müze kent gibi geziyor olmamız beni çok mutlu etti. Bol bol fotoğraflar çektirip şehrin tadını çıkarttım. Şimdi yavaş yavaş yürüyüşümüz devam ediyor. Ne mi yetersin? Kazım Karabekir'in büstü sanırım bu da. O da bu su doğru da. Evet. Öyle burası bu. Köşkü bu. Kazım Karabekir'in o dönem köşkü. Evet. Bu da büstü, hemen böyle yakından göstereyim size. Boğazlar boğazımız, Kars Ardahan bel kemiğimizdir. Kazım Karabekir Paşa 1882-1948 sözlerini yazmış buraya. Kars'ı alan o dönemin komutanlarından Kazım Karabekir Paşa'nın büstü ve o dönem kullanmış olduğu konağı. Kalenin hemen altında. Burada kışlalar dedim ya. Kışlalarda buralar kışlalar. Evet. Buralarda kışlalarıymış, amcam söylüyor. Çok teşekkür ederiz. Çok emek verdiniz bizim için. Çok sağ olun. Göreceğiz, oradan gidip oradan dönelim. Oralar kışlayı da görecek. Tamam. Şuradan mı gidelim amca? Tamam. Kışlayı da bir görün diyor gelmişken. Tamam, görelim dedik biz de. Orada Tarık Akan Sadi filmlerini yapıyorlar işte. Öyle mi? Orada Aşklar Bayramı 3 ay burada çekti. Evet. Hava da bayağı serin olmaya başladı. Kars'ta gündüz çok güzeldi ama. Dokunmazdı sana buranın sonuçunu. Evet. O kışın karda kışta terli caddeye çıkacağız. Hasta olmazsın. Hı. Evet, nereden gidiyorum amca? Şuradan. Şuradan mı gidelim? Amcam bizimle geziyor. Aha. Heh. Kışlar, Burası da kuşları burasıydı. Kışlar. Hı. Askeri kışlarından şimdi kampüs olarak kullanılıyor. Şimdi üniversitenin kampüsü olarak kullanılıyor. O dönemler buralar askeri kışlalarmış. Evet, Amcamdan evet. bilgileri aldık. Devlet konservatuarı olarak burası kullanılıyor. Devlet konservatuarı olarak burası şu anda kullanılıyor. Gerçekten de çok güzel. Hiçbir şey olmamış. Korunmuş, çok güzel.
Kars'a çok güzel, büyük bir değer katmış bu bina. Kim bilir kimler buralarda geldi, geçti. Evet. Savaşlar, yaşamlar, değil mi amca? Tabii tabii. Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum amcacığım. Emeğine sağlık, diline sağlık. Vallahi amcacığım bizden daha gençsin ha. Biz yorulduk, sen yorulmadın. Çok. Canım amcam ya. Aşıklar şehri Kars'tayız. Aşıklar şehrinde Kars'ta büstlerini de görünce aşıklarımızın, tabii size göstermeden edemedim. Şimdi size tek tek aşıklarımızı göstermek istiyorum. Aşık Şenlik, Aşık Gülistan Çobanoğlu. Aşık demek sazlarıyla güzel sözler söyleyen kişilere aşık deniyor. Kars da aşıklarıyla ünlü, çok güzel bir şehir. Tabii şimdi günümüzde hepsi aramızdan ayrılmış. Ruhları şad olsun. Hemen kalenin altında bu büstleri gelip siz de görüp ziyaret edebilirsiniz. Kars gezimiz hızla devam ediyor. Kars'ta gezilecek, görülecek yerleri gezdik ve bunları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi yolumuz devam ediyor. Kars sokaklarında geziyoruz. Baltık mimari tarzında 1890 tarihinde inşa edilmiş ve Cumhuriyet ilanından sonra da ticaret borsası binası olarak hizmete girmiş. Çok güzel bir binayı gösteriyorum size. Gerçekten Rus mimarisini görmek buralarda, bütün sokaklarda ayrı bir keyif. Hemen hemen her yerde bir fotoğraf çektirmişliğim oldu. Akşama oldu, bayağı da serin oldu hava. Ceketleri giydik, hafif de böyle boğazım yanıyor. Üşüdük vallahi, Kars bizi üşüttü. Donduk. Ama çok güzel. Değdi mi? Çok değdi. İyi ki de geldik. Çok güzel insanlar tanıdık. Güzel yerler gördük. Biraz tarih öğrendik. Yemyeşil Kars'ta sokaklarda geziyoruz. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Günümüzde burası İsmet Paşa İlkokulu olarak kullanılıyor. Gerçekten çok güzel. Kars sokaklarında dolaşıyorum. Kars'ta akşam oldu ve çok soğuk, çok üşüdük. Sokaklarda böyle ateşler yapmışlar. İnsanlar ısınıyorlar. Gerçekten çok güzel. Buralar hep böyle kafeler, güzel kafelerle dolu, süslü. Gördüğünüz gibi ateşler yanıyor. İnsanlar çay içiyorlar. Sıcak içecekler içiyorlar ve ısınmaya çalışıyorlar. Çok hoşuma gitti. Burası da Kars'ı Şirin Otel'miş. Onun önündeki kafelerde İnsanlar dediğim gibi ısınıyorlar. Türkiye'nin hem bence yani şu anda anladım yani en soğuk şehirlerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi de ateş yanıyor ve insanlar ısınıyorlar. Çok güzel. Gerçekten yolunuz düşerse Kars'a gelin. Çok rahat gezilebilecek ender temiz yerlerden bir tanesi. Çok güzel doğal süslemeler de yapmışlar. Temiz bakıyorlar caddeye. Bu da çok güzel. Selamlar. Merhaba. Isınıyor musunuz kızlar? Evet. Çok soğuk ya, Kars donduk. Biz Kıbrıs'tan geldik. Oralar geldik. çok sıcak. Buraya gelince boğazım Zardan ağrıdı. sıcak havalar. Ateşleri görünce dedim Kars'taki kızlar böyle ısınıyorlar. YouTube kanalım Işıl ve Rotası. Abone olun. Bay bay. İşte böyle arkadaşlar. Cana yakın insanlarla dolu Kars'ta. Hem gündüz hem gece hayatını size göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız like yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Yavaş yavaş yolumuza devam edelim.
sola dönün. Kars'a gelip de peynir müzesini gezmeden olmazdı. Umarım açıktır. Biz de yavaş yavaş peynir müzesine doğru ilerliyoruz. Hatırlarsanız sizi Hollanda'da da götürmüştüm peynir müzelerine. Buranın da tabii ki meşhur peynirlerini müze olarak böyle yapmışlar. Biz de gidip burayı ziyaret edelim. Etrafı da gerçekten çok güzel. Bakar mısınız ne kadar güzel. Peynirleri böyle duvar yapmışlar. Çok tatlı olmuş. Size şöyle çevresini de göstereyim. Buranın meşhur kazları. Buradan şimdi müzeye giriş yapacağız. Kars peynirleriyle ünlü biliyorsunuz. Ben de şimdi sizi Kars peynirinin tarihini göstermeye, ben de kendim bu tarihi öğrenmeye geldim. Eğer yolunuz düşerse Kars'a peynir müzesini mutlaka görmenizi öneriyorum. Bu müzede peynirin tarihiyle ilgili birçok bilgi edinebileceğiniz görsel ve yazısal olarak tablolar var. Buradan böyle okuyup peynirlerin çok çok eski bir dönemden aslında hayvancılıkla uğraşmadan sonra yapılmaya başlandığıyla ilgili birçok bilgi de var burada. Biz de yavaş yavaş peynir müzesini geziyoruz. Gerçekten harika bir yer. Bakar mısınız? Çok da güzel böyle süslemişler. Peynirlerin yapım aşaması. Ünlü Kars peynirlerinin nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler var. Biz de şimdi onları öğrenmeye içeri giriyoruz. Kars'ın iklimi. Şimdi hemen ben söyleyeyim, gerçekten çok soğuk bu dönemde yani. Biz üşüdük. 36 ile 35,5'muş ortalama sıcaklıklar. Yağışları da en az kışta gerçekleşiyormuş. Kars'ın iklimi. Aslında sert bir iklim. Kars'ın coğrafyası gördüğünüz gibi hep bütün bilgiler var. Dağ eteklerinden inen güzel bir şehir. Kars. Gerçekten benim en sevdiğim şehirler arasına girmeyi başardı Kars. Çok mutluyum o yüzden. Bitki çeşitleri, Kars'la ilgili bütün bilgileri burada göreceğiz. Kars'ın meydanı. Biliyorsunuz Doğu Ekspresi var. Kars'ta bitiyor. Son durağı. Trenler dönüyor. Gerçekten tarihi tren garı ve gezilecek bütün önemli tarihi noktalarını burada böyle görsellemişler. Çok da şirin ve güzel olmuş. Ellerine sağlık. Harika. Yani çok beğeneceğinizi umuyorum buraya gelirseniz. Şimdi Kars'ın endemik bitkilerini görüyoruz. Göle soğanları.
bölgede yetişen bitkiler bunlar da. Bu bitkilerden de arılar buraya gelip ballar, tozları alıp güzel ballar burada üretiliyor. Bu bitkilerden geliyor, ileri geliyor. Gerçekten benim de ilk defa gördüğüm çok güzel çiçekler var burada. Adeta bir çiftlikte geziyor gibi hissediyorum kendimi. Çok güzel. Köpek sesleri, kuş sesleri, kazlar, arıların vızıltısı. Kars'ın bir çiftliğindeyim sanki. Gerçekten çok hoş. Burası da endemik bitkilerin olmuş olduğu alan. Şimdi inekler bölümüne geldik. Ablacığım burada süt sağacak. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin bir günü. Ne yapıyor burada? Hayvanlarını yemliyor gördüğünüz gibi. Sütlerini sağıyor. Sırayla sağacak, burası süt sağma. Sağacak. Onları yemleyecek. Temizliklerini yapacak. Ve ahırı temizleyecek çalı süpürgesiyle. Çizmelerini de böyle koymuş. Ne kadar güzel. Ahırda kullanılan eşyaları sergilemişler dediğim gibi. Burada da hayvanlar geliyor. Karşılıklı da yemeklerini yiyorlar. Yemlerini yiyorlar. Çiftliğe gelip de süt sağmadan sakın gitme be kız dedi yandaki teyze. Ben de bir sütleri sağayım. Sütleri hazırlansın da sıcak sıcak içelim. Hadi bakalım bismillah. Maşallah maşallah. Maşallah. Çok güzel. Girişte sizi Kars tren garını göstermiştim. Tren yavaş yavaş Ankara'ya doğru çıkmıştı. Şimdi de biz buraya geldik. O da Ankara garına park ediyor. Gerçekten çok güzel. Tıkır 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 tıkır. Tren gidiyor. Sütümü de sağdım. Yavaş yavaş ilerliyorum. Gravyer peyniri Kars'a Ruslar tarafından getirilmiş. 1905 yılında Kars'ta ve Ardahan'da 32 adet gravyer imalathanesi bulunmuş olup bu imalathaneler 1918 yılına kadar faaliyet göstermişler. Hollanda'da size bunların hepsini göstermiştim. O videolarımı açıp izleyebilirsiniz. Tatları gerçekten çok güzeldi. Buradakilerin de tadı efsane. Yani çeşit çeşit her türlü peynirler Kars'ta da üretiliyor. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Size bir de burayı göstereyim. Peynirlerin saklandığı yer. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şimdi de üretim yerine giriyorum. Gravyer peyniri Kars'ın nasıl imalat oluyor, nasıl üretiliyor onunla ilgili size bilgi vereceğim. Ustalarımız sütleri kazana yerleştiriyorlar. Bunun mayalanması, alttan da ateş yanıyor. Karıştırıyorlar, sütler mayalanıyor. Mayalama işlemi yapılıyor. Gerçekten çok güzel. Altta da böyle ne yapıldığına dair görselleri var. Gerçekten bayağı böyle meşakkatli bir iş. Orada mayalandıktan sonra süzmeye geçiyoruz. Böyle tertemiz bezlerde peynirler süzülüyor gördüğünüz gibi.
asılıyor ve bu süzme tamamıyla süzüldükten sonra diğer işleme geçecekler. Yani bir peynirin aşaması, yapılışı yani bayağı bir uğraştırıcı. Gördüğünüz gibi diğer kazana geçiyorlar. Bunlar bayağı bir bekliyor böyle. Süzüle süzüle, süzüle süzüle. Peynir de dinleniyor. Süzülen peynirler görmüş olduğunuz gibi böyle bir artık ne de diyeyim ben kendim anladığım kadarıyla kasnak gibi bir şey bu. Onun içine konup sıkıştırma işlemi yapılıyor. Ve şeklini alacak en sonda. Ve bunlar hep böyle burada bayağı bir işlemden geçecek. Gördüğünüz gibi peyniri preslemeden sonra üstünü açtılar, baktılar. Kolay değil, bir peynirin elde edilmesi gerçekten bayağı bir meşakkatli iş ve ama son hali ve tadı gerçekten çok güzel. Şimdi diğer bölüme geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi sanırım bu da salamuraya giriyorlar. Şuradan bir bakayım da evet nasıl da bildim. Salamura işlemi yapılıyor burada da. Biz de Kıbrıs'ta bazen annem yapar yani kaynanam yapar peynirleri. Süzer salamurasını şeyini. Oradan da biraz böyle bilgim var. Tabii bunun gibi değil yaptığımız iş ama gene de salamura olduğunu hemen anladım. Burada abimiz bunları böyle salamura edecek. O işlemden sonra da artık böyle raflara koyuyor. Bakar mısınız ne güzel dartalarını her şeyini koymuş. Bunların tabii yapım aşamasında dinlendirilmesi, ne kadar sıcaklıkları olması gerektiği hepsi burada yazılı. Ben size net olarak da her şeyi söylemeyeyim. Bir tüyo olur. Belki olmaz bu. Buradan da açıp böyle kontrollerini yapıyor. Gerçekten şahane. Belli bir ısıda olması gerekiyor tabii buranın. Peynirler belli bir ısıda burada böyle dinlenecekler. Tuzlamasını yapıyor. Peynir alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları da burada böyle söylemişler. Derecelerini, kaç derecede saklanmalı? 4-6 derecede muhafaza edilen peynir çeşidiymiş Gruyère peyniri. Ama ben yedim, tadına baktım. Gerçekten çok güzel. Çok da beğendim. Şimdi yavaş yavaş diğer bölüme geçeceğiz. Artık Kars'tan ayrılıyoruz. Yolculuğuma ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenip izlemeyi ihmal etmeyin. Like yapmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Etkileşim halinde kalalım. Herkese iyi günler diliyorum. Bay bay, hoşça kalın.